Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir modelle yine beraberiz. Harika olduğu kadar da bir o kadar da kolay bir modelimiz var. Bütün renklere uyum sağlayacak bir modelimiz. Yakından göstermek istiyorum. Badem badem duran bir model. Evet, önü böyle. Arka taraftan da görünüşü böyle. Arka taraftan görünüşü de çok güzel. Ve bir o kadar da kullanışlı bir modelimiz. Evet arkadaşlar, hazırsanız hemen başlayalım. Ama başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Ve ayrıyeten kanalıma abone olup videolarımı beğenen arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum. Ben küçük ilmek yapacağım yine. Az sayıda ilmek yapacağım şişimin üzerine. Sadece size göstermek amacıyla hemen ilmeklerimi atmaya başlayacağım. Siz de dilediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Öreceğiniz örgüye bağlı olarak ilmekleri ayarlarsınız. Ama çift sayıda ilmek olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü modelimizi kurarken 2 ilmekle sürekli 2 ilmeği kullanacağız. Hemen sayacağım. 30 tane atmışım. Bu benim için yeterli. İlmeklerimizi attık şişin üzerine. Birkaç sıra lastik yapalım arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak yapacağım ben lastiğimi. Örneğimizin düzgün durması için. Çok fazla bir şey yapmayacağım. Siz yeteri kadar lastiğini, boyutunu kendiniz ayarlarsınız. Yükseklik olarak. Bir düz bir ters olarak lastiğimi örmeye başladım. Misinalı şişlerde bebek battaniyesi bile örebileceğiniz çok kolay bir model bu. Çok da güzel ilerliyor. Duruşu da çok güzel. Yaptığınız zaman elinizde göreceksiniz ne demek istediğimi. İnanın videoda göründüğünden çok çok daha güzel. Bir sıra lastiğimi yaptım. Birkaç sıra daha yapacağım. Kenardaki ilmeklerimizi her zaman boş alıyoruz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Sarkma yapmasın diye. İkinci sıra lastiğimi yapıyorum. Üçüncü sırada öbür tarafa döndüğümüzde modelimizi kuracağız hemen. Örgümüzü modelimizi ön yüzünden yerleştiriyoruz. İlk kurulumu ön taraftan olacak arkadaşlar. Şu anda modelimizin ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi boş aldık. 2 ilmeğin içine şişimizi geçirdik. Çıkarttık, doladık. Çıkarttık, doladık. Çıkarttık, doladık. Ve 5 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. 2 ilmeğin içinden ortak 5 tane ilmek çıkartmamız gerekiyor. Bir daha yapıyoruz. 2 ilmeği topladık. 2 şişin arasından geçirdik. 1, 2, üçüncüyü çıkartıyoruz. 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle ayırayım. Tek tek sayalım. 2 ilmeği ortak kullanıyoruz arkadaşlar bu modelde. 1,
2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Modelimizin kurulumu bu şekilde ilerliyor. İlmeklerimizi birazcık uzattırıyoruz arkadaşlar. Modelimiz böyle fosur fosur dursun diye. Eliniz alışıncaya kadar çıkarttığınız ilmeklerinizi saymanızı tavsiye ederim. Ve birazcık uzatıyoruz. İlk başta da söylemiştim ilmeklerimizi. Son ilmeğimizi de yaptık. Kenardaki sol ilmeğimizi de ördük. Bu şekilde ilk sıramızın kurulumunu yaptık modelimizde. Modelimizin arka yüzünden işlemimize devam ediyoruz. Şimdi ipimiz karşıda. 5 tane ilmek çıkartmıştık. Bunun 2 tanesini bakın 2 tanesini ayırdık. İpimiz karşıda olacak şekilde düz ördük. İpimizi önümüze aldık. Üçünü bir arada ördük. İkisini öreceğiz. İpimizi karşıya alıyoruz. İkisini ördük. İpi önümüze alıyoruz. 3 tanesini ördük. Ayırıyoruz 5 taneden 2 tanesini ipimizi karşıya alıp düz örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. 3 tanesini ters örüyoruz. Ayırıyoruz. İpi karşıya aldık. İkisini düz ördük. Bir defa da çıkarttırıyoruz arkadaşlar. 2 ilmeği ayrı ayrı değil, ikisini toplayarak çıkarttırıyoruz. Üçünü topladık, ters aldık. İkisini topladık, düz ördük. 5 ilmeğimiz var. İkisini düz örüyoruz. Üçünü ters örüyoruz. Modelimizin arka yüzünden de bu işlemi yapıyoruz. Tekrardan göstereyim. 5 ilmeğimiz var. Bakın 1, 2, aradaki doladığımız 3, 4 ve 5 tane. İpimizi şişle böyle gerginleştirirsek ilmeklerimizin düzeni çok daha güzel olacak. Hepsi eşit şekilde durur. 2 ilmeğimiz düz, 3 ilmeğimiz ters olacak şekilde örüyoruz. Ayırıyoruz. İkisi düz, 3'ü ters. İpi karşıya aldık, ayırdık ve 2 ilmeği birleştirdik. Tek seferde çıkarttık ve düz ilmek sahibi olduk. İpi önümüze aldık. 3 tanesini ters ördük. Bu şekilde modelimizi arka yüzünü örüyoruz. Son modelimizi de yapalım. 3 tane ilmeğimiz, kenarda tek ilmeğimiz var. Onu da ördük. Modelimiz arka tarafından, arka yüzünden bu şekilde görünüyor. Ön yüzünden ise bu şekilde görünüyor. Modelimiz üst üste yığıldığında çok daha güzel görünecek. Hemen ikinci modelimizin kurulumuna gelelim. Kenardaki model ilmeğimizi boş aldık. Başta olduğu gibi kenardan 2 tane ilmekle başlıyoruz. 2 tane ilmeğimizi şişimizi ortak olarak kullanıyoruz. İkisinin içine geçirdik. Doladık, çıkarttık. Doladık, çıkarttık. Doladık, çıkarttık. Ta ki 5 tane ilmeğimiz olana kadar. Yine aynı şekilde 2 ilmeği şişlerle birleştiriyoruz. 2 ilmeğin arasından ipimizi çıkarttık, doladık, çıkarttık, doladık, çıkarttık. 5 tane olduktan sonrasında diğer şişten ilmeğimizi çıkartıyoruz.
1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın arka taraftan bir ters bir düz örmüştük. Aynı şekilde bir ters bir düz ilmeğimizi tek seferde içinden çıkarttık, doladık. 5 tane oluncaya kadar dolayıp çıkartıyoruz. 2 ilmeğimizin içinden ipimizi çıkarttık, doladık. 3, 4 ve 5.'yi de çıkarttık. Gayet yavaş yapacağım. 2 ilmeğin arasından şişlerimizi ortak şekilde soktuk. Sağ şişimizle işimizi yapıyoruz. Şişin üzerine ipimizi doladık, çıkarttık, doladık, çıkarttık, tekrar doladık, çıkarttık. 5 tane ilmeğimiz oldu. 2 ilmeği 5 tane ilmek yaptık. İpliğimizi şişimizin üzerine doladıktan sonra birazcık uzatırsak modelimizin üst üste yığılımı çok daha güzel duracaktır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Model kendini böylelikle bırakır. Sert olmaz. Görünümü de bir o kadar güzel duracaktır. Emin olun. Evet, ikinci modelimizin kurulumunu yaptık. Arka taraftan tekrardan göstereceğim. Nasıl aldığımızı. Kenardaki ilk ilmeğimizi yine her zaman olduğu gibi boş aldık. 5 tane ilmeğimiz vardı. Hemen 2 tanesini düz örüyoruz. İpi önümüze alıyoruz. 3 tanesini ters örüyoruz. Ayırıyoruz. İkisini düz örüyoruz. İpi önümüze alıyoruz. 3'ünü ters örüyoruz. Düz örüyoruz. 3 tanesini ters örüyoruz. İkisini bakın. İkisini düz ördük. Kalan 3 tane ilmeğimizi ters ördük. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İki ters, 2 düz, 3 ters şeklinde arka taraftan örüyoruz örgümüzü, modelimizi. Sol 3 ilmeğimiz, ve son modelimiz kenardan, arka yüzünden ve bitirdik. Modelimizin arkadan görünümü bu şekilde. Önden görünümü ise bu şekilde. Gayet güzel görünüyor bence. Bir iki model yapmak istiyorum size göstermek için, yığılımını görün diye. Ben birkaç model daha yaptım. Daha ayrıntılı görebilirsiniz diye. Daha önceki büyük modelimi de göstermek istiyorum. Renkler de harika gösteriyor kendini zaten. Bu renk de farklı, bu renk de farklı göründü. Ama hepsi de birbirinden güzel. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar demek istiyorum. Yeni videoda, yeni modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.